Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz lif iplerimle takım lif yapmaya devam ediyorum. Bakalım bu 3 yumak ipimizden kaç tane lif çıkacak? Kaç tane lif öreceğiz? Bakın bu şekilde bir tane böyle yuvarlak şekilde bir lif yaptım. Aynı renklerle bir tane böyle bakın kulplu uzun bir lif yaptım. Takım lif çalışması yapıyorum. Şimdi de bakın bu şekilde kese lifini yapıyorum. Bir tarafını hazırladım. Diğer tarafını sizlerle birlikte şimdi öreceğiz. Bu örgü videomda kese lif yapımını sizlerle paylaşacağım. Bu uzun lifin ve yuvarlak lifimizin videolu detaylı tarifi YouTube kanalım Gülümseten Marifetler'de birkaç video aşağılarda mevcut. Oralardan tıklayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Tığ olarak ise 2 numara 1.75 mm tığ kullanıyorum ben. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Beyaz rengimle başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet zincirimi çektim. Baştaki zincirime şöyle batarak buraya bir yuvarlak oluşturuyorum şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. İpimi şöyle uzun çekiyorum. Tığıma ipimi bir kez doladım. Batıyorum. Bakın dolayıp batıyorum. Doladım. Battım. Fıstığımı bu şekilde kapattım. Bir tane fıstık yaptım. Bu fıstıklarımı ben 4 defada dolayıp battım. Şimdi 1, 2 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Bakın yuvarlağımın içine batıyorum. 1 doladım, battım, 2 doladım, battım, 3 doladım, battım, 4 defada dolayıp battığım fıstığımı kapattım. 2 zincirimi çektim. Sonrasında tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 4. Yine 4 defada dolayıp battım. Fıstığımı kapattım. Araya 2 zincirimi çektim. Bu şekilde 3 tane daha fıstık oluşturalım. Bakın 6 tane fıstığımı oluşturdum. Şimdi baştaki fıstığın tepesine batalım. 2 zincirimi çekmiştim. Bakın sırayı tamamladım. Böyle bir yuvarlak oluşturdum. Şurada iki zincirli araya girdim. Bir zincirimi çektim. 2 fıstık arasına girdim. Buraya yine bakın 1 2 3 4 defada dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım. 2 zincirimi çektim. Tekrardan aynı yere batıyorum. Bakın 1 2 3 4 defada dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım. 2 zincirimi çektim. Bir sonraki 2 fıstık arasına geçiyorum. Her fıstık arasına ikişer fıstık doldurarak sırayı bitirelim. Bakın böyle sırayı tamamladım. Her fıstık arasına böyle ikişer fıstık yaptım. Hep 2 zincir çektim aralarda. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane fıstığım oldu. Şimdi 2 zincirimi çektikten sonra yine bakın baştaki fıstığın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim ve sıramı bu şekilde tamamladım. Bu iki fıstık arasına ilmek kaydırarak girdim. Bir zinciri çektim. Şimdi buraya 3 adet fıstık yapacağım. Fıstıklarımı hep ben 4 defada dolayıp battığım fıstıklarımı yaptım. Siz bunları 5, 6 da yapabilirsiniz. 3 de yapabilirsiniz. Kendiniz fıstıkların kabarıklığına, dolgunluğuna bakarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi 2 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. İki zincir çektim. Tekrar aynı yere yine batıyorum. Bakın bu şekilde 2 fıstık arasına 3 tane fıstık
yaptım. Aralarda 2 zincir var. Şimdi fıstığımı kapattıktan sonra 2 zincir daha çektim. Buradaki 2 fıstık arasına geçiyorum bakın. Şuraya. Yine buraya aralarda 2 zincir çekerek 3 tane fıstık yapacağım. Bu araya yaptığımın aynısını bu araya da yapacağım. Sonra bu 2 fıstık arasına, bu 2 fıstık arasına, buradaki 2 fıstık arasına, böyle her 2 fıstık arasına 3'er tane fıstık yaparak ilerleyelim. Evet, bakın bu şekilde tamamladım parçamı. Şöyle benim elimde böyle bir karış uzunluğunda. Size bu küçük gelirse daha da büyütebilirsiniz. Şöyle göstereyim diğerinde. Bakın böyle. Şimdi şu elimizi soktuğumuz şu boğaz kısmını yapacağız. Giriş kısmını. Burada da yine bakın aynı devam ettim. Şu kenarlara yine ikişer fıstık. Bakın. Ortalara teker fıstık. Böyle genişleyerek ilerliyor. Bu şekilde yaptığımızda. Sırayı tamamladım. Buradaki 2 fıstığın arasına girdim. 2 tane fıstığımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum araya. Yaptığımız işlemde hiçbir değişiklik yok. Sadece bir parçanın, bir dilimin üzerinde işlem yapacağız. 2 tane fıstığımı yaptım. Sonra aralara birer fıstık batarak bu dilimin şu diğer ucuna kadar gelelim. Evet, bakın şöyle bu dilimimi yaptım sadece. Bakın sıranın sonuna geldim, dilimin sonuna. Sonlarda ikişer fıstık yapıyoruz araya. Şimdi burada bir zincir çekerek şöyle geriye döndürdüm. Geriye döndürdüğümde bu 2 fıstığın arasına girdim. Bir zincirimi çektim. Yine buraya 2 fıstığımı yapıyorum. Araya 2 zincir. Yaptığımız hiçbir değişiklik yok. Etrafını dolanmıyoruz artık. Böyle git gel yaparak öreceğiz. 2 zincir. Bu aralara birer fıstık batacağız. Bu kenara geleceğiz. Buraya yine kenarda şu 2 zincirli araya 2 fıstık yapacağız. Böyle ilerleyeceğiz. Ben kaç sıra yapmışım böyle? 1, 2, 3 defa. Bakın örmüşüm. Siz bunu 4 de yapabilirsiniz. Bana bu uzunluk yeterli geldiği için 3 sıra yaptım. Şu an 2. sıramdayım. 3. sırayı da yapalım. Sonra etrafını dolanarak kenar oyası yapacağız. Evet, 2 parçamızı da tamamlamış olduk. Şöyle bakın. Şimdi buradan sonra artık bakın bu parçamızın tersi bize bakacak. Bu parçamızın ise düz tarafı bize bakacak. Bakın ters tarafları iç tarafta kalacak şekilde böyle üst üste koyalım. Şimdi 2 parçayı birleştireceğiz. Hem de kenar oyasını yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle en köşeden başlayalım. Böyle fıstığımızın tepesine battık. Bir zincir çekelim. İpimizi uzatarak böyle buraya bir fıstık yapalım. Bu fıstığı 3 defada dolayıp yapabilirsiniz. 4 defada da dolayıp yapabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi bu şekilde doladıktan sonra bakın şu 2 fıstığı şöyle aradan girerek buraya sık iğne olarak battım. Bir zincir çektim. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı kapattım. Sonra sıradaki 2 fıstığın şöyle arasından girerek buraya sık iğne olarak battım. Bir zincir. Buraya da yine fıstığımı yapıyorum. Ve şuradaki sıradaki fıstığın arasına batıyorum. Bakın çift taraflı batıyoruz. Şöyle göstereyim. Ki hem de birleştirerek ilerliyoruz. Buraya da yine fıstığımı yapıyorum. Ve bir sonraki araya batarak sık iğne olarak birleştirdim. Bir zincir. Yine buraya fıstığımı yaptım.
şu iki fıstık arasına battım. Böyle fıstıklarımızı yan yatırarak bir kenar oyası yaptım. Şöyle karşılıklı gelmesine dikkat edelim, bakın. Şöyle arada atlamayalım. Şöyle hep aynı şu iki zincirli aralara böyle karşılıklı. Her iki modelinde. Şöyle bakın. Böyle etrafını dolanarak ilerleyelim. Evet, bakın bu şekilde lifimi tamamlamış oldum. Bir de şöyle zincir çekerek bir bağcık oluşturdum. Onu da böyle şurada ortadaki fıstığıma bağladım. Bunu böyle fıstıkların arasından geçirerek etrafını da dolaştırabilirsiniz. Ben bu şekilde kullandım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bakın bu şekilde. Çok kullanışlı, şık ve bir o kadar da kolay bir kese lif modeli oldu. Diğer uzun lif modelini de sizlere göstereyim. Bakın bu da uzun lif modelimiz. Bu kese lif modelimiz. Bu da yine böyle yuvarlak büyük boy lifimiz. Böyle bir takım lif yapmış olduk. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.